Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Helin Kandemir'in doğum haritasını yorumlayacağız. Haritasında öyle krizli, öyle merak uyandıran ve onun o derin oyunculuğunu anlatan göstergeler var ki çok ilgimi çekti ve bu videoyu hemen oturup sizinle çekmek istedim. Bu arada Helin'in yükseleni kesin değil arkadaşlar. Herhangi bir yerde söylememiş, belirtmemiş ya da ben denk gelmedim açıkçası. Ancak tahminim Akrep Burcu oldu. Yani onun o derin bakan gözleri, bak bir akrep etkilini bir gözünden tanırsınız. Yani o gözünün içi parlaktır, daha böyle bir derin bakar, anlamlı bakışları vardır. İşte o insan, o kişi akrep etkilidir. Ya akrep burcudur ya yükseleni akreptir. Ancak bir diğer alternatifte ise balık da olabilir. Yani onun o bakış açısı, anlatım tarzından bir balıklık da seziyorum. Bir neptünyenlik de seziyorum. Dolayısıyla da iki burç arasında çok git gel yaşadım. Eğer siz biliyorsanız ya da Helin daha sonrasında bir yerde belirtirse de yorumlarda lütfen yazın. Çünkü çok merak ediyorum ama bu tahminimin doğru olacağını düşünüyorum. Öncelikle Güneş'e bakmak istiyorum. Güneş'i İkizler Burcu'nda ve benim tahminime göre 8. yani Akrebin doğal evinde. Bakın yükselen akrep 8. ev vurgusu çok baskın. Yani aslında bu alternatifte böyle bir varyasyonla yola çıkarsak gerçekten çok güçlü bir akrep etkisi var. Güney ay düğümde Akrep Burcu'nda. Şimdi Güneş de ikizlerde ama Mars dekanında bir ikizler. Yani her ikizler aynı olmaz. Her burç aynı olmaz. Her dekanda o gezegen, o burç farklı çalışır aslında. Mars dekanında bir Güneş ikizler, eli kolu çok aktiftir. Zihni çok kıvraktır. Hemen anlar, harekete geçer. Yapmak istediği şeyler için çok beklemez. Daha böyle bir hızlı bir tempte hayatı yaşayandır aslında. En can alıcı noktalardan biri Güney ay düğümünün Akrep'te olması. Bakın Akrep Boğa aksı çok zor bir akstır bir doğum haritasında. Yani bu kişinin hayatta o sabit etkiyi kırması gerektiğini ve hayatta güvenle alakalı çok ciddi problemler yaşadığını anlatır. Kişi sanki geçmişten güvensizlikle dünyaya gelmiş. Sanki güvenirsem, kendimi serbest bırakırsam ve gardımı indirirsem kesin sırtımdan vururlar. O şüphecilik onun içini çok fazla yıpratıyor. Ama kuzey ay düğümüne gitmesi lazım. Yani aslında huzura gitmesi lazım. Biraz da konfor alanında durabilmesi lazım. Biz hep ne deriz? Hep deriz ki çık konfor alanından, risk al, biraz hayatında bir can gel. Hayır, bu aksa çok fazla risk alıyor. Aslında risk de değil, çok fazla kriz yaratıyor ve aslında o yarattığı krizden besleniyor. Hayatında mutlaka bir kriz olması lazım ki, bir kaos olması lazım ki o ondan beslensin, güçlensin, tekrar çıksın, devam etsin. O hırs ve kaos onu aslında besleyen noktalar. Ama halbuki diyor ki hayatta bir huzur alanı var ve zaman zaman bir yedaks olduğu için bir partnerine başını yasla, bir kafan rahat olsun, karşı taraftan bir güç almasını bil, her şeyi ben hallederim modundan bir çık diyen bir haritası var. Zor bir akstır çünkü değişime çok direnç gösterir, inatçıdır. Dolayısıyla da bu aksın kuzey ay düğüme gitmesi biraz doğru yönetilmesi gereken bir süreçten geçer. Diğer tarafa baktığımda bu insanı farklı yapan en önemli noktalardan biri o bir dolunay çocuğu. Ay'a bakın, Yay burcunda. Şimdi Ay yay bu haritanın çıkış noktası ve bu kişiyi aslında onu o yapan, yani Helin'i Helin yapan şey ayın Yay burcunda olması. Neden diyeceksiniz? Şimdi dolunayda dünyaya gelmek bir kere şans göstergelerinden biridir. Evet, kişi kendi içinde iki kişiyi taşır. Bir tarafı Güneş 8. evde düşünürsek gizemli konulara, psikolojiye ilgi duyar ve insanların ona anlatmadığı şeyleri bile sezer, hisseder veya insan psikolojisinden inanılmaz iyi anlar. Ve bir tık daha böyle gizlenmeyi seçer. Çok fazla aslında ön planda olmayı tercih etmeyecek bir yapıdadır. Yani kendi gizemini hep korumaya çalışır ve ne kadar çok konuşursa konuşsun ki dışarıya Güneş ikizler olduğu için çok böyle konuşkan bir yapıda gözükür ama aslında kendi içinde hep böyle bir saklanan tarafı vardır. Bir tarafını gizler. Bu onun savunma mekanizmasıdır. Ayı yay olan biri ise özgürlüğüne çok ihtiyaç duyar. Daha umursamazdır. Daha renkli bir kişiliği vardır. Hayata ne olursa olsun
pozitif bakan bir tarafı vardır. Tıpkı Helen'de gördüğümüz gibi. İşte bu 2-8 aksı aslında Helen'i çok iyi anlatıyor. Bir tarafı ölümler, kayıplar, krizler, inişler, çıkışlar, psikolojik olarak zorlanmalar, ama diğer tarafı ne olursa olsun iyimserim. Ne olursa olsun hayata güzel bir yerden bakmayı ve başka bir felsefik bakış açısı, Dolunay'da felsefe ve yay teması çok iç içe geçmiş durumda aslında. Felsefik bir bakış açısına sahibim ve bu iyimserliğim bana bir koruma kalkanı oluşturuyor. Ben bundan güç alıyorum. Hem kendi değerimi hem maddi anlamda da güçlenme konusunda bu yönler bana inanılmaz derecede güç veriyor diyen bir harita bu. Şimdi duygusal olarak da duyguları çok yoğun yaşıyor ve kendi içinde bu iki tarafı arasında, bir tarafı çok verme, bir tarafı çok gizleme arasında dengeyi bulmaya çalışıyor. Yani hangisi gerçek, ben ona sorun, o da bilmez. İkisi arasında bir dengeyi kurma mücadelesi var. Bu da ilişki hayatına çok ciddi yansır. Çok kontrolcü olmayla boş verme arasında çok gitgelli durumlar yaşar. Ancak bir oyuncu olmak da ona burada bir artı kazandırıyor. Çünkü duyguları yüksek dozda yaşama bize, yani izleyiciye de onu aktarma konusunda bir becerisi olduğunu anlatıyor. Ki tepe noktasına bakın. Biz onu nasıl görüyoruz? Biz onu nerede görüyoruz? MC Aslan. Aslan demek oyunculuk demek. Biz onu oyuncu olarak tanıdık. Biz yöneticisinden bakın ikizler. Medya sektörü, iletişim sektörü, aynı zamanda da oynadığı roller psikolojik açıdan zor roller. Yani onun için onu öne çıkaran roller hep böyle psikolojik açıdan zor roller, gizemli roller olacak. Yani hiçbir zaman böyle deli dolu cıvıl cıvıl bir kızı oynarken çok parlamaz Helen. Şimdi mesela son oynadığı Dicle dizisine baktığımızda Dicle evet hani çok mu gizemli, çok mu şey, aslında evet onun da var bir gizemi çünkü farklı bir karakter. Merak uyandıran, nerede ne yapacağı belli olmayan, neye nasıl tepki vereceği pek belli olmayan bir karakter. Ama esas ben bu temaya şu karakteri çok uyumlu buldum. Kağıt Ev diye bir dizi vardı. Benim Helen'i ilk gördüğüm dizi. Orada bir yanlış hatırlamıyorsam bir seri katili canlandırıyordu. Yani genetik olarak dedesinden ona geçen, yani canlandırdığı karakterin dedesi katildi ve orada ona genetik kodla aslında bu geçmişti. O kadar bu temayı anlatan bir şey gibi o kadar iyi canlandırmıştı ki yani ben o zaman oradaki oyunculuğuna bayılmıştım. Çünkü gerçekten zor bir rol, çok erken bir yaş. Ama o bakışlar, duygu geçişleri inanılmaz etkileyiciydi. Yani mesela bu tarzda rollerle, bu tarzda karakterleri canlandırarak çok daha hızlı yükseleceğini düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan yükselene baktığımızda, daha doğrusu yükselen yöneticisine baktığımızda Mars'a bakıyoruz ki Akrebin yöneticisi Mars'tır. Arkadaşlar kötü bir durumda, aşırı kötü bir durumda. Yani astrolojik olarak en zor kavuşumlardan biri, bir doğum haritasında görünce hoşlanmayacağımız bir kavuşum. Mars-Satürn kavuşumu, üstelik de en sevmediği burçta Yengeç burcunda. Yani bu kavuşum olan bir insan, can sıkmak istemem. Asla kimseyi kötümser bir bakış açısına sürüklemek istemem ama bu kavuşuma sahip insan hayatta bir takım zorluklarla mücadele etmek durumunda kalacağını anlatır ve gerçekten de hayatında baba, dede ya da patron gibi figürlerle bir problemler yaşama ihtimali olduğunu anlatır. Nitekim evet, babasını erken yaşta kaybetmiş ve burada aslında duygusal bir yük var. Yengeçte olduğu için yani burada ona oluşturan, onda açılan duygusal bir yük ve aslında sınav var. Ailesinin bu insanın hayatında sınavı olacağını anlatmış ve burada da o sınavın ona getirdiği duygusal bir yük olduğunu ve hayatta ileriye gitmesine bir engel olduğunu anlatıyor. Özellikle ne konuda engel olabilir? Yani bu engel ne konuda oluşabilir hayatında? Bir, tabii ki de psikolojik açıdan. İkincisi, 9. evde konumlanmışsa eğer, gerçekten yükselen doğruysa, üniversite eğitim konusunda problem yaşar, yurt dışına çıkmak ister, engel çıkar. Yani bu basit baktığımızda, daha da derine indiğimizde birçok konuda aslında bu gibi durumlara açıklık verir. Ancak bu kavuşum başlı başına hayatta hep güçlü olmasını anlatan bir kavuşumdur. Nitekim 2004'lüler özellikle yaz aylarına doğru maalesef bu kavuşumla dünyaya geldiler. Ancak bu etki de doğru yönetilmesi gereken etkilerden biridir. Ve geliyoruz bu haritanın en krizli, beni de en çok şaşırtan noktasına. Kimse masum değildir. Yani Sezen Aksu masum değiliz hiçbirimiz derken her defasında ne kadar haklı olduğunu gözlemliyorum aslında. Çünkü şuraya bakın. Venüs'e bakın.
Venüs retro 8. eve konumlanmış olma ihtimali var. Hadi bunu bir kenara atıyorum. Kendi tahminim üzerinden böyle bir yorum yapmayayım kişi için. Ama bu Venüs ikizlerde bir tarafta karanlık arzuların yöneticisi Lilith'le, diğer tarafta ise stratejik akıl oyunlarının yöneticisi Pallas'la kavuşumda ve bu Venüs retro bir Venüs ama bitmeyecek bununla. Şimdi bu bir başlangıç olsun. Bir kere bu kişi ne kadar masum ve sempatik gözükürse gözüksün, ilişkilerde öyle bir akıl oyunlarıyla ortaya çıkıyor ki sözleriyle karşı tarafı büyüler, adeta hipnotize eder ve kendine bağlar. Ama bu Venüs retroda olduğu için sevgi, değer görme konusunda ve ilişkilerde gerçekten büyük ihanetlerle sınanmış ya da sınanma ihtimali olduğunu anlatıyor. Ve çok böyle büyük entrikalı ve ilişkiler konusunda da çok arka planda tutmaya çalıştığını gözlemliyorum. Yani ilişkileri aşk hayatında arka planda tutar. 8. ev teması aktif olduğunu düşündüğüm için. Ama bitti mi? Bitmedi. Bir de burada bir Plüto detayı var. Yeraltı gezegeninin yöneticisi Plüto. İşin içine girdiği zaman o işin temiz olması ihtimali kalmıyor. Tabi burada ben bunu kişi için söylemiyorum. İlişki hayatı ya da karşıdaki partneri de olabilir bu. Yani ya ilişkilerde bu kişi çok kontrolcüdür, inanılmaz manipülatiftir ve zihniyle konuşmalarıyla karşı tarafı inanılmaz bağlar ki zaman zaman burada işin içinde Lilith olduğu için çok temiz bir yöntem değildir bu. Ama bu karşı taraf da olabilir. Yani gerçekten onun karşısına çıkan insanlar da onu inanılmaz kontrol eder ve çok güçlü manipüle eder ve gerçekten ona zarar verebilir. Eğer Venüs ile Plüto arasında bir kavuşumunuz, karşıtlığınız, kare açınız varsa, bir kadınsanız dikkat ediyorsunuz. Çok tehlikelidir. Yeraltı bir gezegen işin içine girdiği zaman burada taciz gibi olaylara, burada ilişkilerde aldatılma, ihanet, hayal kırıklığı, zarar görme gibi durumlara açıklık olduğunu anlatır. Dolayısıyla da burada bir tık daha kontrolü elinizde tutmanız gereken durumlar olduğunu gösterir. Helen'in haritasında maalesef ki gerçekten karşısındaki insan ona karşı çok hayal kırıklığı yaratacak cinsten olabilir. Çünkü Juno Kiron'da kavuşumu var. Bu kavuşum yanlış hatırlamıyorsam Beren Saat'te de vardı ve o bunu sert bir şekilde yaşadı. Yani hayatındaki ilk aşkından özellikle. Ancak Helen'in haritasında Oğlak Burcu'nda. Tamamen farklı bir tema bu arada. Hani ne bileyim izler ya da siz haritanızda görürsünüz. Bu şekilde bir yorumlama yapmak istemem. Kimseyi korkutmak istemem. Ama Helen'in haritasından bu gösterge Oğlak Burcu'nda. Hayatındaki insana güvenmek istiyor, sadakat istiyor, arkasında dağ olacak kişiyi istiyor, ortağım olsun, hayatta güvencem olsun evleneceğim insanı istiyor. Ama buradan yara alıyor. En güvendiğim dağlara kar yağdı cümlesini hayatında yaşama ya da yaşamış olma ihtimali var. Ve burada zaten Güney Ay düğümünün Güneş'te bir kör düğüm açısı var ki bu da huzursuzluk açısıdır. Başkalarının sözlerine güvenmek isterken hep böyle bir ya o şüphe duygusu ya ben güvenirsem ve yine hataya düşersem korkusu onun içinde bir huzursuzluk oluşturuyor gibi gözüküyor. Bu şekilde özellikle ilişkiler konusunda çok güçlü dönüm noktalarını kendi içinde barındıran ve bir tık daha zorlukların yoğun olduğu bir haritaydı. Öyle bir harita ki aynı zamanda bütün zorluklara rağmen kendi içindeki iyimserliğin ona en büyük güç olacağı da bir harita aslında bu. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.